Gottman araştırmaları gösteriyor ki bir çiftin tartışmaya nasıl başladığı, o tartışmanın nasıl devam edeceği ile ilgili çok sağlam bir fikir veriyor. Bir tartışmanın ilk 3 dakikasında her ne oluyorsa, tartışmanın kalan süresinde bunlar sadece daha büyüyor oluyor. Şey diye düşünebiliriz. Başlangıcınız böyle bir genel tartışmanın ve hatta tartışmalarınızın nasıl olacağının bir röntgeni gibi düşünebilirsiniz. Bu girişi yaptıktan sonra güçlü ilişkilerde ne var? Mutlu çiftler tartışmalarına yumuşak bir şekilde başlıyorlar. Dinlemiş olduğunuz, yıkılan ilişkilerde çokça gördüğümüz dört atlıyla değil, yani partnerini eleştirerek onda bir bozukluk var mesajı vererek ya da aşağılayarak ben senden üstün bir yerdeyim diyerek ya da savunmaya geçerek yani bu sorunda benim hiçbir payım yok, benlik bir durum yok diyerek değil de yumuşak dediğimiz bir giriş yapıyorlar. Sorunları konuşmaya, tartışmaya, başlamaya dair. Ne var bu yumuşak başlangıçta? Aslında 3 tane parçası var. Herkes kendinden bahsediyor. Ee, Kendinden bahsettiği yerde yani bir ben bu durumda, durum anlatıyor. Böyle hissediyorum diyor. Ben bu durumda böyle hissediyorum ve buna ihtiyacım var. Böyle başladığında tartışma yumuşak bir seyirde devam ediyor. Çıkmaza girmesi daha da zor oluyor. Hadi örnekleyelim. Hatta kendi ilişkimden örnek vereyim. Son zamanlarda gerekçeli B12 eksikliği nedeniyle pek çok şey unutan bir partnerim var arkadaşlar. Ve unutuyor. Ee, Yıkıcı bir tartışmaya başlama yöntemi şu olur. Bir kere de hatırla. Neydi çünkü o bir kere de hatırla, bir kere de yaptığını göreyimler falan. Ne söylüyor bunlar? Hepsi eleştiri değil mi? Yani Sto diyor ki sende sorun var. Halbuki yumuşak başlangıç dediğimiz yerde şu var. Derin bir nefes almak, son zamanlarda sık sık yaptığım bir şey. Derin bir nefes almak ve ardından şey diyebilmek. Ya sen bu kadar önemli bir şeyi unuttuğunda ben gerçekten çok kızıyorum ve çok çaresiz hissediyorum. Lütfen hatırla. Ne olur not al. Bunu nasıl kolaylaştırabiliriz? Bunu konuşalım. Bakın hala ilk örnekte de kızgının bir kere de hatırla da gayet kızgın söylediğim bir şey. Ne olduğunda ben çok kızıyorum ve çok çaresiz hissediyorum. Lütfen hatırla bununla ilgili ne yapacağız dediğim yerde kızgın bir ton. Öfkemi ortadan kaldırdığım bir yer değil. Ama kendimden bahsettiğim neydi? Kendimden bahsediyorum. Durumdan bahsediyorum. Bu kadar önemli bir şey unuttuğunda diyorum. Ne hissettiğimi söylüyorum. Bunu hissediyorum ve neye ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Güçlü ilişkilerde, mutlu çiftlerde bunu her yerde görüyoruz. Tartışmalarına yumuşak bir şekilde başlıyorlar ve inanın öğrenilebilir bir beceri bu da. Mutlu ilişkilerde çiftler birbirlerinden gelen her türlü öneri, teklif, fikir, her türlü etkiyi kabul etme eğilimi gösteriyorlar. Tersten gidersek eğer, yıkılan ilişkilerde aslında aile içi şiddetin yoğun olduğu çiftlerde sık gördüğümüz bir patern var. Etkiyi kabul etmemenin çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Böyle bir tartışmaların çok yoğun olduğu, şiddete varan düzeyde gerçekleştiği ilişkilerde biri diğerine bir teklifle geldiğinde hafta sonu bunu mu yapsak acaba kadar basit bir teklif olsa bile çok saçma, mantıksız bir teklif, mantıksız bir önerme, aptal, gelişine reddediliyor arkadaşlar gelen şey. Ama güçlü ilişkilere baktığımızda birbirlerini duyuyorlar. Birbirlerinden gelen ya aslında burada sen böyle düşünmüş ya da hani hata yapmış olabilir misin gibi bir önermeyi bile olabilirim diye kabul ediyorlar. Yani mutlu bir ilişkinin sırlarından biri ne diyor partnerim, ne öneriyor, ne istiyor, ne anlatmak istiyor bunu bir duyup onu önce kabul etmek için çabalama hali. Yine şeye geliyoruz. Emek vermek, partnere eşlik etmek. Ne diyor bu kişi? Ne istiyor? Neye ihtiyacı var? Buna kulak vermek ve eşlik etmek bir yandan hali. Hayalleri gerçekleştirmeyle de çok paralel bir yer burası. Çünkü güçlü ilişkilerde çiftler birbirlerinin hayallerini hem iyi biliyorlar hem de onları gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hayaller dediğimde şey diye duymayın. Böyle büyük hayaller işte büyük hayaller de var elbette içinde ama akşamı nasıl geçirmek istediğimizin içinde de bir hayal var. Ve benimkiyle partneriminki çok uyumlu olmasa bile ne istiyor bu adam? Neye ihtiyacı var? Ben buna nasıl, ne kadar eşlik edebilirim diye baktığım her an etkiyi kabul etmeye açık olduğum an. O yüzden etkiyi kabul edin arkadaşlar. Mutluluğun sırlarından biri bu.
Mutlu ilişkilere baktığımızda, onlar da kırgınlık yaşıyorlar, onlar da geriliyorlar, onların da tartışmaların tansiyonu yükseliyor ama tartışmaların bazen öncesinde, yani daha tartışmaya başlamadan önce ya da tartışmanın sırasında ya da tartışmanın ardından olası hasarı tamir edebilmek, telafi edebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yıkılan ilişkilerde duyduğunuz kısım aslında. Onarma girişimleri varlar mutlu çiftlerde. Yani tartışma başlamadan önce ya hayatım bir şey söyleyeceğim ama hani ne olur kişisel algılama dediğimde ben bir onarma girişiminde bulunuyorum. Bir telafi girişiminde bulunuyorum. Ya da tartışmanın sırasında geriliyorum, gerilim artıyor. Hani dönüp orada ya bir ara verebilir miyiz dediğimde bir onarma girişiminde, bir telafi girişiminde bulunuyorum. Ya da tartışmanın sonrasında. Ya üzgünüm, kırdım seni, özür dilerim de orada böyle söylemem ya da orada böyle davranmam hatalıydı, sana iyi gelmedi biliyorum, üzgünüm dediğimde bir telafi girişiminde bulunuyorum. Harika. Ama mutluluğu getiren şey telafi girişiminin varlığından çok. Çünkü artık biliyorsunuz yıkılan ilişkilerde de var bu. O telafi hamlesinin kabul edilmesi. Ne demek? Özür dilediğimde tartışmanın ardından partnerimin sağ ol, okey, sorun yok diyebilmesi ve gerçekten bunu kabul edebilmesi. Ya da deminki örnekte bir mola verelim mi? Hani bir ara versek mi? Çok geriliyorum dediğimde zor olsa da o sırada belki partnerim için o molayı vermek olur. Tamam. Ne kadarlık bir mola diyebilmesi. Telafi girişiminin kabul edildiği yer. Mutlu ilişkilerde çok sık gördüğümüz hayatlarının geneline yayılmış bir beceriden bahsediyorum. Şimdi bu beceriyi bizde ciddi bir kanayan yara olan küslük mevzusuyla birleştirelim istiyorum. Eğer büyüdüğünüz ailede küslük varsa, yani küsmenin böyle bir kırıldığınızı göstermenin ya da bir şeyleri değiştirmenin falan bir yöntemi olduğunu düşünüyor. Ya da bugün hayatınızda bir yerlerde bir ilişkide özellikle yakın romantik ilişkinizde kullanıyor buluyorsanız kendinizi şimdi durup bir dakika ben bunu değiştirmeliyim demeniz gereken andayız. Çünkü küslük, mesafe koymak, karşıdan gelen etkiyi kabul etmemek, dolayısıyla onarmak için, telafi etmek için gelen hamleyi de kabul etmemek sadece her iki tarafında büyük bir yalnızlık ve çaresizlik hissetmesine sebep oluyor. Ve bu ilişkilerde bunlar çok toksik etkiler, çok zehirleyici etkiler. O yüzden buradan arındırmanız önemli. Bir telafi girişimi geldiğinde partnerinizden durup kabul etmek için neye ihtiyacım var diye sormanız ve hatta belki bunu konuşmanız. Yani telafiyi kabul etmek neden zor sizin için? Bunu konuşuyor olmanız, inanın ilişkinizin çok daha mutlu bir yere geçiyor olmasında acayip önemli, acayip kritik bir noktada duruyor.